Aşağıdaki 3 dikdörtgenin de alanı 12 cm². Alan hesabı nasıl oluyordu? Kısa kenar çarpı uzun kenardan. O zaman kısa kenarı çarpı uzun kenarı eşittir 12 olmalı. Bu kısa kenarın uzunluğunu yani ilk çarpanı bir doğal sayısı olabilir mi? Evet, 1 çarpı 12'den 12 gelir. Buradaki kenarları birer santim, buradaki uzun kenarları da 12 santimmiş. Bu dikdörtgenin alanı 12'ymiş. Yani bu kısa kenarın uzunluğu ilk çarpanı ne olabilir? 2'yi deneyelim birden sonraki doğal sayıyı. 2 çarpı 6 12 eder. Sırada buradaki dikdörtgenin kenarlarını tahmin etmekte var. Kısa kenarı 3'ü deneyelim olabilir mi? Bu 4 12'yi verir. Demek ki buradaki kenarlar 3 santim. Buralara da 4'er santim olur. Peki bu dikdörtgenler harici alanı 12'yi veren başka doğal sayı uzunlukları var mıdır? Bu şekilde ikili çarpanlar yazdığımızda 12 sayısının doğal sayı çarpanları olur. 12'nin çarpanlarını bulduk. Peki 12'nin tüm tam bölenleri nelerdir? 12'yi 1'e bölsek tam bölünür. Yine 12 eder. Demek ki 1 tam bölenidir. 12, 12'ye tam bölünür. Demek ki 12 de tam bölenidir. 2, 12'yi tam böler. 12'yi tam böler. 3 de tam böler, 4 de. Demek ki 12'nin çarpanları aynı zamanda 12'nin bölenleridir. Dikdörtgenlerin alanında olduğu gibi hayatımızın bazı alanlarında bazı doğal sayıları küçük parçalara ayırma ihtiyacı duyabiliyoruz veya tam bölenlerine ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden doğal sayıların çarpanlarını yani bölenlerini bulma yöntemlerini burada verelim. Birincisi olarak Uğur böceği yöntemini verelim. İkinci olarak da gökkuşağı yöntemini verelim. Uğur böceği yönteminde Uğur böceğimizi aldık. 12 sayısının doğal çarpanlarına bakacağımız için 12 sayısını aldık. Bir doğal sayısından başlayarak ilerliyoruz. Çarpı. 12'nin içinde bir kaç kere var? 12 kere. 2 sayısını aldık. 3, 4 kere vardır. İkinci çarpan 4 olur. 5 sayısı olabilir mi? Hayır, 12 5'in bir katı değildir. 5 olamaz. Eledik. Sırada 6 doğal sayısı var. 6 çarpanını zaten kullandığımız için bir daha 6 olarak buraya yazmamıza gerek yok. 12'nin içinde 7 var mı? Hayır, yok. 8 var mı? Hayır, 8'in katı değil. 9'un katı mıdır 12? Hayır. 10'un da katı değil. 11'in katı hiç değil. 12'nin katı mıydı? Evet, zaten 12 çarpanını yazdığımız için bir daha yazmıyoruz. O zaman Uğur böceğindeki bütün noktaların tamamı buradadır ve üzerindeki çarpanlar, bölenler de buradadır. Gökkuşağı yönteminde de yine 12 sayısını ele alalım ama yöntemine iyice bir dikkat edelim. 12 sayısını ele aldığımız için bütün çarpımlar 12'yi verecek diye en yukarıya yazdık. Daha sonra gökkuşağı renkleri olacak aşağıda ama onların uçlarında aradığımız çarpanlar olacak. Bir doğal sayısıyla başlarız. 12'nin içinde 1, 12 kere vardır. Ne yaptık? Yani gökkuşağının aynı renkteki iki ucuna çarpanları yazdık. Sırada 2 doğal sayısı var. 12'nin içinde 2, 6 kere vardı. Yine gökkuşağının aynı renklerin uçlarına yazdık çarpanlarımızı. Sırada 3 doğal sayısı var. 3 ile 4'ün çarpımı 12'yi verir. Demek ki bu da çarpanlarıdır. 12 doğal sayısının bütün çarpanları 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir. Hangi yöntemi tercih ediyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Aşağıdaki dikdörtgenin alanı 11 cm². Alanı 11 cm² olan, kenarları doğal sayı olan tek bir dikdörtgen vardır. O da çarpanları 1'e 11 olan dikdörtgendir. Uzunlukları 11 cm. O zaman çarpanları birinci çarpan 1, ikinci çarpan 11. 11'in çarpanları 1 ve 11 olur. Bu aynı zamanda 11'in bölenleridir. Kenarları doğal sayılardan oluşan, sadece bir dikdörtgen oluşturan, yani sadece 1 ve kendisine tam bölünebilen sayılara ne diyorduk? Asal sayılar. Demek ki 11'in çarpanlarını bularak 11'in asal olduğunu da bulabildik. Demek ki bir doğal sayıyı çarpanlarına ayırabildiğimiz gibi doğal sayıları asal çarpanlarına ayırabiliyor muyuz? Ona bakalım. 30'un asal çarpanlarına ve asal bölenlerine bakacağız. İlk doğal sayı çarpanlarına bakalım. 30 sayısını aldık. Bir doğal sayısı yine 30'u çarparsak 30'u verir. 2 doğal sayısıyla 15'i çarparsak 30'u verir. 3 doğal sayısıyla 10'u çarparsak 30'u verir. 4 doğal sayısıyla neyi çarparsak 30 olur? Öyle bir doğal sayı yoktur. 5 doğal sayısıyla 6'yı çarparsak 30'u verir. 30 doğal sayısının çarpanları 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30'dur. Seçtiğimiz doğal sayının çarpanlarını bölenlerini bulduk. Bunların arasından seçeceğimiz asallar da asal çarpanları ve bölenleri olacaktır. Onları yazalım. 1 asal sayı değildir, 2 asal sayıdır. 3 asal sayıdır, 5 asal sayıdır. Asal değil, 10 değil, 15 değil, 30 değil. Demek ki 30'un çarpanları ve bölenleriyle 30'un asal çarpanları ve asal bölenleri birbirine eşit değildir. Doğal sayıların da asal çarpanları, asal bölenleri bulunabilir. Doğal sayıların çarpanlarını, bölenlerini bulma yöntemi vardı. Asal çarpanların, asal bölenlerini bulma yöntemleri var mıdır? Yoksa uzun uzun hepsini bulup arasından hep asal mı seçmeliyiz?
sayıların asal çarpanlarını ve bölenlerini bulma yöntemleri olarak iki tane yöntem verelim. Birinci yöntem çarpan ağacı yöntemi, ikinci yöntem bölen listesi yöntemi yani asal çarpan algoritması. Çarpan ağacımızı çizdik. Doğal sayı 315 olsun. Çarpan ağacında bir doğal sayısıyla değil, en küçük asal olan 2 sayısıyla başlarız. 2, 315'in içinde var mıdır? Hayır, yoktur. O yüzden onu silelim. 2'den sonra gelen 3 asal sayısı 315'in içinde var mıdır? 315'i 3'e böldüğümüzde sonuç 105 gelir. O zaman ağacımızın bir tarafına 3 asalını, diğer tarafına 105 sayısını yazalım. 105'in içindeki asalları da bulmak lazım. 3 asal sayısını içinde barındırıyor mu? Bakmamız lazım. Çünkü 3'te kalmıştı. 105 bölü 3'ten 35 gelir. 3 çarpı 35 olacaktır. 35 sayısının içinde asal çarpanlar var mı? Ona bakıyoruz. 3'e baktığımızda 35'in içinde 3 yoktur. 3'ten bir sonraki asal olan 5 doğal sayısına bakalım. 35'in içinde 5 7 kere vardır. 5 çarpı 7 gelir. Çarpan ağacımızın son kısmına baktığımızda bir asal sayı kaldı. O da 7 asalıdır. Çarpan ağacımız oluşturulup bitmiştir. 315 doğal sayısının asal çarpanları nelermiş? 3, 5 ve en son olan 7'ymiş. Aynı 315 sayısının bölen listesi yöntemiyle asal çarpanlarını bulalım. Bölü çizgisi gibi bir düz çizgi çizdik. 2 asalıyla başladığımızda tek sayı olduğu için 2 asalı böleni olamaz. 2'den sonra gelen 3 asalı 315'in asal böleni olabilir mi? Evet olabilir. Böldüğümüzde 105 geliyordu. 3 asalıyla devam etsek elimizdeki 105 sayısını 3 böler mi? 35 gelir. Elimizdeki 3 asal 35 sayısını böler mi? Hayır bölmez. 3'ten sonraki 5 asal sayısı 35'i böler mi? Hayır. Evet böler. 7 gelir. 7'nin içinde 5 asalı yoktur. 7'nin içinde 7 asalı vardır. Asalı yakaladığımız için bitirdik. Ki 315'in asal bölenleri yani asal çarpanları 3, 5 ve 7'den oluşmaktadır.